Merhabalar, diş hekimi Zeynep Giray. Bugün diş sıkmaktan bahsedeceğim. Dişlerinizi sıkıyorsanız yalnız değilsiniz. Günümüzün stresli koşullarında bireylerin %80'i dişlerini sıkmaktadır. Genellikle geceleri uyurken dişlerimizi sıkarız. Dişlerinizi sıktığınız zaman dişinizin minesinde hasarlar meydana gelir. Bazen de dişlerinizin ön yüzeyinde diş etiyle dişin birleşim yerinde kırıklar, çatlaklar oluşabilir. Bu durumda dişler sızlar, soğukta dişlerde üşüme hissedersiniz. Dişler diş sıkmayla birlikte aşınmaya devam eder. Bunu mutlaka durdurmak gerekir. Plak tedavisi en etkili yöntemdir. Dişlerinizde uyurken takacağınız bir şeffaf plak dişlerinizi diş sıkmanın olumsuz etkisinden koruyacaktır. Bir diğer etkili tedavi yöntemi de botulinum toksin enjeksiyonudur. Biliyorsunuz çiğneme kasları çok güçlü, kuvvetli kaslar. Geceleri uyurken bilinçsiz dönemde o kadar güçlü bir şekilde dişleri sıkar ki hakikaten diş minesi bundan son derece olumsuz etkilenir. Ancak bir botulinum toksin enjeksiyonu ile birlikte kasın bu gücü oldukça azalır. Etrafınızda vardır mutlaka dişlerini çok yoğun sıkan bireylerin alt yüzleri böyle köşelenmiştir. Botulinum toksin enjeksiyonu ile birlikte alt yüzlerinde incelme de görülür. Çene kemiğinizde ağrı duyuyorsanız, ağzınızı açıp kapatırken kaymalar hissediyorsanız, bazen bu fonksiyonları yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. İşte o zaman siz bir eklem hastasısınız diyebiliriz. Çene ekleminde bir burkulma meydana gelmiştir. Nasıl ki ayağınız burkulduğu zaman bir ip atlamıyorsanız, bir koltuk değneği kullanmak durumunda kalıyorsanız, çene ekleminde oluşacak burkulmada da aynı şekilde burayı korumak gerekiyor. Sakız çiğnemek asla önerilmez. Uzun çiğneme yapmak, sert şeyleri ezmeye çalışmak bu dönemde önermediğimiz şeyler. Peki çene eklemi hastalığıyla kliniğe gelen hastalara nasıl bir tedavi yapılır? Öncelikle hastadan detaylı bir anamnez alıyoruz. Neden çene eklemi hastalığı geçiriyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz sorular sorarak. Daha sonra dişlerin kapanış ilişkisine bakılıyor. Tüm çene kasları ve boyun kaslarındaki spazmlar ölçülüyor ve buna göre de bir tedavi oluşturuluyor. Genellikle çene eklemi tedavisinin en çok kullandığımız yöntem gece plakları, splintler. Bunlar alt veya üst çeneye takılıyor dişlerinizden ölçü alındıktan sonra. Siz geceleri uyurken bu plakları takıyorsunuz. Çoğunlukla bu plaklar sayesinde ağrılar azalıyor. Çene ekleminden duyulan sesler yavaşça azalmaya başlıyor. Ancak daha ileri durumlarda kaslarda miyospazmlar da oluştuysa o zaman fizik tedavi yöntemlerinden yararlanıyoruz. Daha ilerlemiş durumlarda psikiyatrik destekle beraber cerrahi tekniklerden de faydalanıyoruz. Peki nasıl oluyor da diş sıkmak bu kadar çok eklem problemlerine neden oluyor? Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Bütün kemiklerimizin arasında sürtünmeyi önleyen kıkırdak dokusu bulunur. Aynı şekilde üst ve alt çene arasında bir eklem kıkırdağı vardır. Siz dişlerinizi sıktığınız zaman alt çene üste doğru yaklaşır ve oradaki eklem kıkırdağının ezilmesine sebep olur. Buradaki kıkırdak deforme olabilir, bazı durumlarda yırtılabilir. Buradaki kıkırdak dokusu bu sıkma kuvvetinden kaçmak için bulunduğu pozisyondan biraz daha pozisyon değiştirebilir. Dolayısıyla diş sıkan kimselerde çenelerinde kayma görülmesinin nedeni işte tam budur. Diş sıkmayla beraber kaslarda da büyük bir gerginlik oluşur ve kas ağrıları da bazen bu tabloya eşlik edebilir. Günümüzün stresli koşullarında dişlerinizi sıkmamak gerçekten mümkün değil. Ancak dişlerinizi sıktığınız zaman basit bir kanal tedavili diş daha fazla ağrır hale geliyor. Yine dişlerinizi sıktığınız zaman diş eti hastalığınız varsa o diş daha fazla sallanır hale geliyor. Dişlerinizi sıkmak oluşabilecek ağrıların maalesef katlanmasına sebep olur. Bunun tedavisi son derece basit. Diş hekimi alt veya üst çenenizden ölçüler alınır, size özel bir plak hazırlanır. Siz de dişlerinizi korumak için bu plağı taktığınız zaman oluşabilecek tüm olumsuz etkilerden kurtulmuş olabilirsiniz.